Sıcak tarhana çorbasının kokusu taş konağın avlusuna yayılırken Rıza'nın uzattığı titrek eli sertçe iten Kemal Ağa merhameti o gün o avluya gömmüştü. Açlıktan beli bükülmüş Rıza sadece bir parça kuru ekmek istemişti ama kibrinden gözü dönmüş komşusunun ağır hakaretleriyle kapı dışarı edilmişti. Yüzüne kapanan o ağır demir kapının yankısı Rıza'nın içine dert olmuş, çaresizlik içinde boynunu bükerek karanlık sokağın sonuna doğru usulca kaybolmuştu. Yıllar acımasız bir çark gibi dönmüş, Kemal Ağa'nın güvendiği o devasa servet peş peşe gelen yangınlar ve iflaslarla adeta kül olup uçmuştu. Eskiden etrafında el pençe divan duran dal kavukların hiçbiri kalmamış. Koca köyde ona bir tas su verecek tek bir dost yüzü bile bırakmamıştı. Üstü başı dökülen, saçları birbirine karışmış Kemal, o dondurucu kış gecesinde sığınacak bir saçak altı bile bulamadan karlı sokaklarda titreyerek yürüyordu. Açlık ve soğuk kemiklerini işlerken uzaklardan süzülen sıcak bir soba ışığına doğru gururunu ayaklar altına alarak umutsuz adımlarla sürüklenmeye başladı. Adımlarını zorlukla atarak ulaştığı o görkemli ahşap konağın büyük kapısına geldiğinde donmak üzere olan elleriyle tokmağa çaresizce ve zayıfça vurdu. Kapı yavaşça gıcırdayarak açıldığında içeriden vuran sıcak ışığın altında yılların olgunlaştırdığı ama gözlerindeki şefkati hiç kaybetmeyen Rıza dimdik dikiliyordu. Kemal karşısında bir zamanlar kapısından nefretle kovduğu, bir lokma ekmeği çok gördüğü o adamı görünce utançtan başını öne eğip yutkundu. Titreyen dudaklarından dökülen o cılız bağışlanma yakarışı rüzgarın uğultusuna karışırken Kemal kendi ektiği merhametsizliğin cehenneminde cayır cayır yanıyordu. Rıza'nın kaşları bir an için çatıldı. 15 yıl önceki o soğuk gecenin acısı yüreğinde tekrar canlanıp adeta nefesini kesti. Kemal, şimdi aynı çaresizlikle kendi yüzüne kapanacak o demir gibi sert kapıyı beklerken gözlerinden süzülen yaşlar buz tutmuş sakalına karışıyordu. Fakat Rıza, kibrin ve kinin zehrine yenik düşmedi. Sessizce kenara çekilerek üşümüş ve tükenmiş düşmanına sıcacık evinin yolunu sonuna kadar açtı. Dünya fani bir gölgeliktir. Bugün bir lokmayı çok gördüğün o el, yarın düşmemek için tutunacağın tek dalın olabilir.